Merhaba, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde filozof Erich Fromm'un 1968'de kaleme aldığı ama sanki dün yazılmış gibi hissettiren o müthiş kitabı Umut Devrimine derinlemesine bir bakış atıyoruz. Fromm'un yarım asırdan daha uzun bir süre önce gördüğü tehlikelerin ve sunduğu çözümün bugün hayatlarımızla ne kadar iç içe geçtiğini gördüğünüzde eminim siz de çok şaşıracaksınız. Fromm kitabına işte bu sarsıcı cümleyle başlıyor. Ama durun, bu bildiğimiz türden bir hayalet değil. Ne komünizm ne de faşizm. Bu çok daha sinsi, çok daha modern bir tehlike. İnsanı kendi elleriyle yarattığı devasa bir makinanın pasif bir dişlisine, küçük bir parçasına dönüştüren bir sistemden bahsediyor. Peki, haydi konunun özüne inelim. Fromm'a göre insanlık o yıllarda yani 1968'de kritik bir yol ayrımındaydı. Önümüzde uzanan iki bambaşka gelecek vardı ve biz birini seçmek zorundaydık. İşte o iki yol. Bir tarafta teknolojinin ve maksimum verimliliğin insani değerlerin önüne geçtiği, bizimse bu sistemde sadece birer tüketiciye indirgendiğimiz mega makine toplumu. Diğer tarafta ise tam tersi, teknolojiyi insanın mutluluğu için kullanan, umudun ve insani değerlerin yeniden yeşerdiği bir insancıl rönesans. Şimdi gelin Fromm'un aman dikkat diyerek bizi uyardığı o ilk yola, yani mega makinanın yoluna daha yakından bakalım. Çünkü ona göre biz zaten farkında olmadan bu yolda yürümeye başlamıştık bile. Bu sistemin adeta anayasası gibi olan iki acımasız ilkesi var. Birincisi diyor ki, bir şey teknik olarak yapılabiliyorsa yapılmalıdır. Ahlaki mi, insani mi, sonuçları ne olur bunların hiçbir önemi yok. İkincisi ise şunu söylüyor, her şeyin ve herkesin nihai amacı maksimum verimlilik ve üretimdir. İnsan dahil. Peki bu iki ilkeyi sorgusuz sualsiz takip ettiğinizde ne olur? Sonuç ne? Fromm'un cevabı gerçekten de tüyler ürpertici, insanlığın kendisi dönüşür, ortaya yepyeni bir insan türü çıkar. Ve işte karşınızda Homo consumens, yani tüketen insan. Bu yeni insanın tek bir varoluş amacı var. Durmadan daha fazlasına sahip olmak ve daha fazlasını kullanmak. Artık düşünen, yaratan, eyleme geçen aktif bir birey değil, sistemin önüne koyduğu şeyleri pasifçe tüketen bir nesne. Bu karanlık tabloyu gördük değil mi? Peki çıkış yolu nerede? İşte şimdi Fromm'un bu insanı öğüten makineye karşı sunduğu panzehire, yani gerçek çözüme geliyoruz. Fromm tam olarak bu soruyu soruyor. Tamam, mega makinanın bir parçası, bir dişlisi olmak istemiyoruz anladık. Peki ne yapacağız? Bu gidişata nasıl dur diyeceğiz? Direnme gücünü nerede bulacağız? Cevap o kadar basit ki ilk başta insanı şaşırtıyor. Tek bir kelime, umut. Ama durun, hemen aklınıza o bildiğimiz pasif, beklemeye dayalı bir gün her şey güzel olacak umudu gelmesin. Hayır hayır. Fromm'un bahsettiği şey bundan tamamen farklı bir kavram. Fromm, bu pasif umudu anlatmak için Kafka'dan muhteşem bir örnek veriyor. Düşünün, bir adam var ve bir kapının önüne geliyor. Kapı aslında sadece onun için açık. Ama o içeri girmek için birinin ona izin vermesini, buyur demesini bekliyor. Ve o kapının önünde bekleyerek koca bir ömrü tüketiyor. İşte bu, eyleme geçmeden bir şeylerin kendi kendine olmasını bekleyen edilgen umudun trajedisidir. Peki bu değilse ne? Fromm'un savunduğu o gerçek, o aktif umut tam olarak ne anlama geliyor? Gelin şimdi buna odaklanalım. Aradaki fark geceyle gündüz gibi aslında. Bakın, pasif umut oturup bir şeylerin düzelmesini beklemektir, dilemektir. Aktif umut ise bir eylem halidir. Henüz ortada olmayan bir şey için her an hazırda bekleyen, içsel bir hazırlık ve yoğunluk halidir. Ve şu benzetme bence her şeyi özetliyor. Fromm diyor ki, aktif umut, doğru an geldiğinde avının üzerine atlamak için pusuya yatmış, kasları gergin bir kaplan gibidir. Görüyor musunuz? Miskin bir bekleyiş değil, tam tersine müthiş bir potansiyel enerjiyle dolu tetikte bir bekleyiş. Peki bu kaplanı ne besliyor? 3 temel şey. Birincisi, inanç. Ama bu körü körüne bir inanç değil, mümkün olanın gerçekliğine dair akılcı bir emin olma hali. İkincisi, direnme gücü. Yani herkesin gittiği yoldan gitmeyip, doğru bildiğin için hayır diyebilme cesareti. Ve üçüncüsü, diriliş. Yani her gün, her an pasifliğe ve ölüme karşı yaşamı ve gelişmeyi seçme eylemi. Ve işte böylece Fromm'un ta 1968'de çizdiği o yol ayrımına geri dönüyoruz. Çünkü evet, o yol ayrımı bugün de tam önümüzde. Bizim seçimimizi bekliyor.
Yani bu büyük felsefi seçim öyle yıllarda bir yapılan büyük bir olay değil. Aslında her gün, her an, hatta her saniye yaptığımız küçücük seçimlerde saklı. Fromm'a göre her anımız ya yaşama yani dirilişe ya da ölüme doğru atılmış bir adımdır. Kritik nokta tam olarak burası. Yaşamı seçmek, daha fazla farkındalıkla, sevgiyle, tutkuyla hareket etmektir. Ölümü seçmekse pasifliğe, açgözlülüğe, anlamsızlığa teslim olmaktır. Hareketsiz kaldığımız an aslında gerilemeye, bir nevi ölmeye başlarız. Sonuç olarak Fromm'un bize bıraktığı soru bu. Ve bu soru 1968'de olduğundan belki de çok daha yüksek bir sesle bugün de kulaklarımızda çınlıyor. Sen, evet sen, yaşamı mı seçiyorsun yoksa ölümü mü? Attığımız her adımla, verdiğimiz her kararla bu soruya bir cevap veriyoruz. Asıl mesele bizim cevabımız ne olacak?